Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Uzun zaman oldu, değil mi? Aslında Ramazan'dan önce küçük bir İstanbul gezisi yaptım. Belki gezdiğim yerler size de fikir olur diye sizinle de paylaşmak istedim. İstanbul'da 3 gece kaldım. Gezmek istediğim yerlere yakın olduğu için İstanbul'un Avrupa yakasında tarihi Yarımada dediğimiz yerde kaldım. Tarihi Yarımada İstanbul'un ilk kurulduğu yerler. Bu yüzden birçok tarihi ve turistik yer orada bulunuyor. Bu bölgede 3 tane oteli değerlendirme şansım oldu. Otellerin hepsi Sirkeci dediğimiz bölgede. Galata Köprüsü'ne ve Yeni Cami'ye çok yakın. İlk otelin adı Mest Hotel. Tarihi bir binada bulunuyor. Mısır Çarşısı'na çok yakın ve Yeni Cami manzarası var. Gerçekten çok güzel bir otel. Diğeri Grand Sirkeci Otel. Çok büyük bir binası var ve odaları geniş, temiz ve konum olarak çok kolay bir yerde. Son otel ise Marius Hotel. Yakın zamanda restore edilmiş ve daha modern bir otel. Çok samimi, temiz ve düzgün çalışanları olan bir yer. Kahvaltısı da harikaydı. Kalacağım yere yerleştikten sonra ilk gün İstanbul'da yaşayan bir arkadaşım ile buluştum. Onunla birlikte müze gezmeyi çok seviyoruz ve her zaman konuşacak çok şeylerimiz oluyor. Buluşup birlikte kahve içtikten sonra yakındaki İş Bankası Müzesi'ne gittik. İş Bankası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bankası ve müzenin içinde İş Bankası yayınlarının kitapları da vardı. Bu yayın evinden kitap almayı çok seviyorum. Çünkü hem çok kaliteli çevirileri oluyor hem de daha uygun fiyatlı. Müzeyi gezdikten sonra Yeni Cami'nin de içini görmek istedik ve oraya gittik. Camiden çıktıktan sonra hemen tramvaya binip Sultanahmet'e gittik. Orada birçok hediyelik eşya dükkanı vardı. Oraları gezdik ve bu tatlı küçük tepsileri aldık. Daha sonra meydanda bulunan mısırcılardan közde mısır aldık. Oradaki Ayasofya Müzesi'ne gitmek istiyorduk. Ancak müze kart geçmiyormuş ve ücreti biraz yüksekti. Bu yüzden girmekten vazgeçtik. Akşam ezanı da yakın olduğu için Sultanahmet'e gitmeye karar verdik. Gerçekten çok büyük ve inanılmaz bir cami. Avlusunda biraz gezdik. Gün batımını izlerken ezanın okunmasını bekledik. Akşam namazını kıldıktan sonra tramvay ile Taksim'e geçtik ve arkadaşımızla bir Japon restoranında buluştuk. Restoranın adı Udonya. Daha önce başka Japon öğrencilerim burayı önerdiği için denemek istiyordum. Gerçekten çok güzeldi. Kimiko ve Haruki-san'a teşekkürler. Daha sonra Taksim'de gezip alışveriş yapıp Mado'nun terasında çay içip biraz Türk tatlıları denedik. Herkes farklı bir tatlı sipariş etti ve birlikte yedik. Künefe, soğuk baklava ve kazandibi yedik ve otele döndüm. Ertesi sabah erkenden hazırlanıp başka bir arkadaşım ile buluşup tramvay ile 4 durak gidip Dolmabahçe'ye vardık. Dolmabahçe Sarayı'nın giriş ücreti biraz yüksek. Şu anda yabancılar için 2000 TL yani 38-40 euro arası. Ayrıca sesli rehber de veriyorlar. Daha önce sarayların neredeyse hepsinde fotoğraf çekmek yasaktı. Ancak 2 ay kadar önce bu yasak kalktı ve bu sayede birçok video çekebildim. Dolmabahçe Osmanlı'nın son zamanlarında deniz doldurularak inşa edilmiş, hem Osmanlı hem Avrupa tarzında olan çok güzel bir saray. Sabah erken saatlerde bahçesinde yürümek gerçekten çok huzur vericiydi. 3 bölümden oluşuyor. İlk binanın adı Selamlık. Bu binada genelde devlet işleri hallediliyormuş. Çok büyük ve ihtişamlı davet odaları var. Dev halılar, avizeler, altın işlemeler gibi. 1910 yılında kalorifer sistemleri bile varmış. Gerçekten inanılmaz bir yer. Diğer bina harem denilen yatak odalarının ve yaşam alanlarının olduğu bina. İçeride birçok hamam da bulunuyor. O kadar büyük ve yüksek tavanlı bir yer ki insan gezerken kendini çok küçük hissediyor. Ve düşündüğüm tek şey burada yaşayan insanların dışarı çıkması kaç dakika sürüyordur gibi şeylerdi.
Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bu binada son günlerini geçirmiş ve buradaki odasında vefat etmiştir. O odayı ve yatağı tekrar görmek benim için çok duygusal bir andı. Haremden çıktıktan sonra resim müzesine geçtik. Orada Osmanlı döneminden birçok ressamın resimleri sergileniyordu. Gerçekten çok güzel resimler vardı ama benim favorim bu resim oldu. Resim müzesinin bahçesinde çok güzel bir kafe var. Orada çay ya da kahve içmenizi kesinlikle öneriyorum. Dolmabahçe'den çıktıktan sonra biraz yürüyüp fenikülere binmeye gittik. Feniküler ile Taksim'e geçtik ve Taksim Meydanı'na, Taksim Camisi'ne bakıp hemen bir simit aldık. Biraz acıktık, bu yüzden Kızılkayalar'da Taksim'e özel olan ıslak burger yedik. Ben peynirli ıslak burger yedim. Gerçekten çok lezzetliydi. Biliyorum ıslak burger kulağa garip geliyor ama bana güvenin, denemelisiniz. Daha sonra İstiklal Caddesi'nde biraz yürüdük ve cadde üzerindeki Aziz Antoine Kilisesi'ne uğradık. Oradan çıktıktan sonra Dürümzade'de güzel bir dürüm denemek istedik ancak oraya vardığımızda kapalıydı. Siz pazar günü gitmeyin. Orası kapalı olunca yakınlardaki başka bir restorana oturup pide, Adana dürüm, karışık kebap, mercimek çorbası ve kelle paça sipariş edip birlikte yedik. Biraz fazla yedik, bu yüzden Galata'ya kadar yürüdük. Yolda çok güzel kafeler, mağazalar ve hanlar gördük. Galata'ya vardığımızda çok fazla yağmur yağıyordu ve her yer çok kalabalıktı. Oturmak istediğimiz kafeler hep doluydu. Bu yüzden boş bulduğumuz tek yere oturduk ve uzun uzun sohbet edip kahve içip burada popüler olan San Sebastian Cheesecake'ten yedik. Daha sonra Galata Kulesi'ne çıkmak istedik ama hava çok yağmurlu ve kapalıydı. Bu yüzden vazgeçtik ve Karaköy'e kadar yürümeye karar verdik. Karaköy'de çok güzel mağazalar ve restoranlar var. Oraları gezip Galata Port'ta biraz yürüyüp biraz daha tatlı için yer açtıktan sonra Karaköy Güllüoğlu'na gidip baklava çeşitlerini denedik. Çay ve Türk kahvesi içtik. Her şey çok lezzetliydi. Akşam yemeği yemek için midemizde yerimiz yoktu. Ama sizin şansınız olursa birkaç restoran önerisi bırakıyorum. Oradan kalkıp yürüyerek Galata Köprüsü'nden geçtik ve Eminönü'ne başladığımız yere geri geldik. Otele geçip biraz dinlendikten sonra akşam tekrar acıktım ve meşhur balık dürümü yemek için Galata Köprüsü'nden tekrar geçip Karaköy'den balık dürüm aldım. Bu balık dürümü özel yapan şey içinde nar ve nar sosu kullanılması ve dışına bir baharat karışımı sürülmesi. Deniz kenarında yedim ve inanılmaz lezzetliydi. Ertesi sabah erkenden kalktım ve kahvaltı yapmak için Sarıyer Börekçisi'ne gittim. Börek ince hamurdan yapılan, içinde farklı farklı şeyler olan çok lezzetli bir hamur işi. Kıymalı, patatesli, ıspanaklı gibi birçok çeşit var. Ancak ben peynirli börek seviyorum. Bir porsiyon peynirli börek, simit ve çay aldım. Çok lezzetliydi. Oradan çıktıktan sonra etraftaki kamera mağazalarını gezdim. Bugünlerde farklı kameralar çok ilgimi çekiyor. Daha sonra yakındaki Mısır Çarşısı'na gittim. Sabah çok erken olduğu için kalabalık değildi. Mısır Çarşısı turistik bir yer olduğu için oradaki satıcılar benimle sürekli Rusça, İtalyanca, İngilizce gibi birçok dilde konuştular. Gerçekten inanılmazlar. Ben bir şey almayı planlamıyordum ama oradaki satıcılar çok yetenekliler ve kendimi nar çayı alırken buldum. Daha sonra ikram ettikleri çayı içerek diğer dükkanları gezdim. Kuru kahveci Mehmet Efendi'den eve götürmek için taze çekilmiş Türk kahvesi aldım. Bugün için asıl planım Topkapı Sarayı'nı gezmekti. Çok uzak olmadığı için oraya yürüyerek gitmeye karar verdim. İstanbul'un güzel sokaklarında yürümek her zaman çok keyifli. Yolumu biraz uzatıp Gülhane Parkı'na girdim ve parkta biraz dolaştım. Parkta dolaşırken Cem Karaca'nın şarkısını dinledim. Gülhane Parkı deyince aklıma hep bu şarkı gelir, o yüzden dinlemem gerekiyordu. Parktan çıkıp Topkapı'ya girdim. Bu saray İstanbul'un fethinden sonra
Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edilmiş. Dolmabahçe inşa edilene kadar çok uzun yıllar Osmanlı padişahlarının yaşadığı ve devleti yönettiği yer burasıydı. Belki aranızda izleyenler de vardır. Muhteşem Yüzyıl dizisinin geçtiği saray da bu saraydır. Diziden etkilenip gelen çok fazla insan vardı. Birçok turisti ve yerli insanları dizi hakkında konuşurken duydum. Saray aslında çok büyük bir müze ve çok güzel bahçeleri ve avluları var. Çok büyük bir geçitten geçip avluya çıkıyorsunuz. Gittiğim saatte hala çok kalabalık değildi ve çok az insan vardı. Bu yüzden sanki sarayda ben yaşıyormuşum ve sabah yürüyüşümü yapıyormuşum gibi hissettim. Bahçede biraz yürüdükten sonra Kutsal Emanetler bölümüne girdim. Burada Peygamber Efendimizin hırkası, ayak izi, sakalı, ayakkabıları ve el yazması Kur'anlar, Yavuz Sultan Selim'in getirdiği İslam tarihinde önemli kişilere ait eşyalar bulunuyor. Küçükken sarayı ziyaret ettiğimde en çok buradan etkilenmiştim. Yine aynısı oldu. Daha sonra sarayın en arka kısımlarına gidip deniz manzarasını izledim. Oradan İstanbul'a bakarken padişah olup İstanbul'u fethetmenin ve İstanbul gibi bir şehire sahip olmanın nasıl bir duygu olduğunu hayal edebilirsiniz. Daha sonra biraz mola vermek için bahçelerden birinde 160 TL'ye bir Americano aldım. Masaya oturunca bir anda saraylı bir kedi kucağıma geldi ve bana masaj yapmaya başladı. İstanbul'da çok fazla kedi var ve böyle anlar çok özel hissettiriyor. Kedi tarafından seçildim ve kucağımda uyumaya başladı. 20 dakika boyunca hareket edemedim ve gitmeme izin vermedi. Daha sonra kediyle vedalaşıp gezmeye devam ettim. Güzel bahçeleri, dinlenme odalarını gezdikten sonra hazinelerin olduğu bölüme gittim. Burada Osmanlı'ya ait birçok hazine vardı. Değerli taşlar, başka ülkelerden, krallıklardan gelen hediyeler gibi. En önemli parçalardan biri 86 karat olan Kaşıkçı elmasıydı. Çok büyük ve çok parlaktı. Daha sonra tahtların ve padişahların kıyafetlerinin sergilendiği bölüme gittim. Bu bölümde Osmanlı padişahlarının ve saray kadınlarının geleneksel kıyafetlerini görebilirsiniz. Daha sonra mutfak bölümünü gezdim ve saraydan çıkıp hemen yanındaki Ayasofya Camisi'ne gittim. Ayasofya o bölgedeki en eski yapılardan ve çok ihtişamlı. Daha önceden kiliseydi, İstanbul'un fethiyle cami oldu. Sonra müzeye çevrildi. Şu an tekrar bir cami olarak hizmet veriyor. Bu bölgede Yerebatan Sarnıcı ve Şerefiye Sarnıcı da var. Ben daha önce çok gittiğim için bu sefer gitmedim. Ama siz mutlaka listenize eklemelisiniz. Oradan çıktıktan sonra biraz ileride bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne gittim. Ve içerideki harika kafede bir çay molası verdim. Avlusu harikaydı ve kafede çalışan beyefendi bana çok güzel hikayeler anlattı ve kitaplar önerdi. Çayımı içerken Topkapı hakkında çok kapsamlı bir kitabı inceledim ve dinledim. Daha sonra müzeyi gezdim ve çok acıktığım için yemek yemeye gittim. Bir restorana gidip İskender yedim. Enerjimi topladıktan sonra sahil kenarında yürüyüp İstanbul'un ara sokaklarında dolaşarak otele döndüm. O akşam hava çok kötüydü, çok yağmur yağıyordu ve çok yorgundum. Bu yüzden otelde vakit geçirdim. Ertesi gün saat 3'te uçağım vardı. Bu yüzden sabah erkenden otelde kahvaltı yapıp deniz kenarında biraz yürüyüp son kez balık ekmek alıp vapura bindim ve havaalanına gittim. Bu gezimde hava pek güzel değildi. Ancak İstanbul'un her zaman verecek bir şeyleri var. Bu yüzden yine de arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirdim. Siz daha önce İstanbul'a geldiniz mi? Rotanız nasıldı? Ya da gelirseniz nereleri görmek istiyorsunuz? Yorumlarda konuşalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.